Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay, çok zevkli, hızlı ilerleyen Tunus işi örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Ve modelimiz aslında 5'in katlarından oluşuyor. Ama şöyle bir şey var, bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Kenar ilmeklerimi ben 3'er tane ilmek koydum. Burayı kendi istediğiniz gibi daha az daha çok koyabilirsiniz. İkincisi, dikkat etmeniz gereken şey, mesela model kuruyorsunuz. 2 tane model başında ve sonunda modelin bitmesi için 15, 25, 35, 45 şeklinde ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. 10 tane yaparsanız bir model koyarsınız, yanı boşluk gelir. 15 tane yaparsanız modeliniz tam gelir. 5 5 5 5 5. Ben bunun için 25 tane artı 3'er tane de kenar ilmeklerini koydum. Buna dikkat ederseniz başka hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Model o kadar güzel ki isterseniz bebek örgülerinde, yani bebek yelekleri, bebek hırkaları, bebek kazakları, bebek süveterleri ve en güzeli yine her zaman yakıştırdığım bebek battaniyeleri. Bebek battaniyeleri için harika bir model oluyor arkadaşlar. Modelimizin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü ise bu şekilde. Modeli çok ilmek üzeri koyarsanız model daha çok kendini gösterir. Bu şekilde devam ediyor. Ben alt kısmı 3 model, ortası 2 model, üst kısmı 3 model düşecek şekilde ayarladım. Yine bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Bunun için yine aynı sayıda ilmeklerimi başlıyorum. 32 tane, bakayım kaç tane, 5 10 15 20 25. Burada ise 3'er tane de kenar ilmeklerim, 25 32 tane ilmek kurarak başlamışım. Yine aynı sayıda ilmeklerimi kurarak başlıyorum. Bebe yünü kullanıyorum. Tığ numaram ise ben 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. Eğer eliniz sıkıysa 4 veya 4,5 numara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığınız büyük olsa örgünüz yumuşacık olur. Hemen zincirlerimi çekerek başlıyorum. Kilit zincirimi atarak başlıyorum. Bu şekilde örgümü kilitledim. Daha sonra 32 tane ilmeklerimi atarak başlıyorum. ...32 tane ilmeklerimi attım. Şimdi her bir zincirimin içinde birer tane ilmek çıkartıyorum. Birinci zincirimin ilmeği zaten şişimin üzerinde. Sıradakinden alıyorum. Her çıkartmış olduğum ilmeği şişimin üzerinde biriktiriyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi toplayarak geldim. Geri gelme işlemini yaparken hepsini çift olarak çekiyorum. Baştakini çift, daha sonra tığımın üzeri ve bir tane geriden alıyorum. 2 tane birlikte çektim, çift. Sıra sonuna kadar aynı işlemle çift olarak çekiyoruz. Sıra sonuna geldiğimde ikinci ipimi kullanıyorum. Ben mavi tercih ettim. Siz de hangi rengi yakıştırıyorsanız onu tercih edersiniz. Öncelikle bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen ilk sıradan itibaren sabitledim. Biraz aradan yürütüyorum çünkü bu ipimi de. Girişte bakın, birinci ilmeğim şişimin üzerindeki ilmek. Hemen ikinci sıradan, ikinci direkten ilmeğimi aldım. Üçüncü direkten alırken bağlamış olduğum ipimi de şöyle üstüne alarak aldım. Şimdi burada 3 tane kenar ilmeğimi yaptım. Daha sonra 5 tane ilmeklerimi mavi olan ipimle ters örgü olarak örüyorum. Krem olan ipimi oraya bıraktım.
Mavi ipimi tığımın üstüne aldım. Tığımı ilmekten geçirdim. Bu şekilde ipim önde kalmış oluyor. Tutarak yapabiliyorum ben. Tutmasanız da olur ama tutarak daha kolay oluyor. Bir tane tersimi ördüm. Aynı şekilde ikinci tersimi ördüm. Aynı şekilde üçüncü ters ilmeğimi ördüm. Dördüncü ters ilmeğimi ördüm. Beşinci ters ilmeğimi ördüm. Toplamda 5 tane ilmeklerimi mavi ördüm. Mavi ipimi önde bıraktım. Arkadaki ipimi çok sıkı olmayacak şekilde şöyle ayarlıyorum önce. Daha sonra 5 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Beş tane ördüm. Tekrar kremi bıraktım. Maviyi alıyorum. Öncelikle şu şekilde ayarlıyorum. Çok geniş ya da çok dar olmasın. Şöyle tuttum yine. 5 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Beş tane ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. İpimi bıraktım. Krem ipimden devam ediyorum. Yine ipimi ayarlıyorum. Kasılma ya da bol durmasın arkasında. 5 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Beş tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Yine bunu bıraktım. Mavi ipimi alıyorum. Yine 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu sefer mavi ipimi arkaya attım. Krem ipimi alıyorum. Son 3 tane ilmeğim var. İkisini ördüm. Son kenar ilmeğimi 2 katından örüyorum. Bu şekilde 2 katından ördüm. Şimdi geri gelme işlemini yapıyoruz. Bakın modelimizin ilk sırası böyle. Yine çift aldım. Her ilmekleri kendi renginden çekiyorum. Mavileri mavi, kremleri krem. Bunu da bu şekilde bir direk alıyorum. Bir kremin de arkasından aldım. Kremi aldım, yine maviyi bıraktım. Aynı işlemle bir direk alıyorum. Bir diğer ipimin arkasından. Böylece aradan yürütmüş oluyorum. Bir direk aldım. Bir diğeri ipimin arkasında. Aynı şekilde sıra sonuna kadar hepsini çift örgü olarak geliyorum. Mavileri mavi ile çekiyoruz. Kremleri krem ile çekiyoruz. Tekrar bunu bıraktım. Mavi ipimi alıyorum. Kremi de aradan yürütmeyi unutmuyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde geldim. Aynı işlemi bir kere daha tekrar ediyorum. Yine girişte 3 tane krem ilmeklerimi ördüm. Kremi bıraktım arka tarafına. 5 tanesini ters örgü olarak mavi ipimden örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar ön tarafta bıraktım maviyi. Krem ipimi ayarlıyorum. Yine bu şekilde ayarlıyoruz. Çok bol ya da çok kasılma yapmasın. 5 tane krem ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Düz örgü ördüm. Kremi tekrar bırakıyorum buraya. Kremi bıraktım arkaya. Mavi ipimden devam ediyorum arkadaşlar. 5 tane ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Tekrar maviyi bıraktım ön kısımda. Krem ipimi aldım. 5 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bunu yaparken iplerinizi güzel ayarlayın.
Krem ipimi bıraktım. Yine mavi ipimi alıyorum. 5 tane ilmeklerimi mavi ipimle örüyorum. Zaten ilmeklerimiz belli arkadaşlar. Mavileri ters örüyoruz. 5 tane, kremleri düz. Mavi ipimi arka kısmına bıraktım ve buradaki 3 tane ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi 2 katından ördüm. Şimdi tekrar geri geliyorum. Hepsini çift alıyorum. Mavi olan ilmeklerimi mavi, krem olan ilmeklerimi krem olarak örüyorum. Şu anda toplamda 2 sıra ördük ama 3 sıra örüyoruz. Modeli tamamlamak için 3 sıra örüyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir sıra daha gidip gelelim. 3 sıramızı tamamlayalım. Bir kere daha ördüm. Toplamda 3 sıra oldu. Zaten bir sırayı nasıl yapıyorsak ikinci ve üçüncüyü de aynı yapıyoruz. Şimdi modelimizi kapatıyoruz. Mavi olan ipimi burada bırakıyorum. Sadece beyaz olan ipimle giriyorum. Girişte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girişte 10 tane ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada 3 tane iplerim var. Bu şekilde alttan alıyorum. Ortadaki o ilmeğim, bakın ortada bir tane ilmeğim var. Bunu da aldım. Bu şekilde önce çektim. Daha sonra kapattım. Böylece burayı kapattım. Geride kalan 2 ilmeğim, birincisini 10 tane yaparken sonrasını 8 tane, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok özür dilerim. 9 taneymiş. 8 tane diye hatırlamışım. 9 tane ördüm. Yine aynı şekilde alttan giriyorum. 3 tanenin altından ve ortadaki beyazımı, ortadaki kremimi aldım. Önce böyle geçirdim. Daha sonra kapattım. Tekrar sıradaki ilmeklerimi hepsini tek tek örüyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar geri geliyorum. Hepsini çift olarak alıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 3 sıra boyunca sadece beyaz ipimizle örüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki modeli kurmak için. Ben şimdi sizlere ara boşluklarını gösteriyorum. Modellerinizi daha yakın, daha yoğun istiyorsanız eğer aradaki sıraları azaltabilirsiniz veya daha da çoğaltabilirsiniz. Ben bu şekilde yeterli buldum. Bana göre uygun bir model böyle. 3 sıra boyunca düzümüzü örelim. Bir sıra ördük. İkinci sırayı bitirelim. Bir sıra daha gidip gelelim. Toplamda beyazlarda 3 sıra olsun. Toplamda 3 sıra ördüm. 1, 2, 3. Şimdi modelimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şu ara boşluğa model yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi 8 tane giriş ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten şu mavinin devamına geliyoruz. Beyaz ipimi, krem ipimi bıraktım. Yine mavi ipime geçtim. Yine öne alarak 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum.
5 tanesini ters örgü olarak ördüm bu şekilde. Bunu bıraktım, yine krem ipimi alıyorum. 5 tanesini düz örgü olarak ördüm. Tekrar mavi ipimi aldım. 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum. Yine mavi ipimi arkada bıraktım. Kalan bütün ilmeklerim, toplamda 8 tane ilmeklerim var. Hepsini krem ipimle düz örgü olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde geri gelme işlemini yapacağız. Bu şekilde geri geliyoruz. Tekrar ileri giriyoruz. Buradaki sıraları 3 defa tekrar ederim. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Burası 3 tane olana kadar yine kapatma işlemini yapalım. 3. sıramda geri gelirken ipim şurada kalmış. İpimizi de şöyle aradan yürüterek tekrar sıramızın başına çekiyoruz arkadaşlar. Böylece bakın bunu bitirdik. Şimdi bu sırayı da kapatıyoruz. Yine mavi ipimi burada bırakıyorum. Girişte ilmeklerimi alıyorum hepsini. Mavileri de hepsini beyaza çeviriyorum. Burada 5 tane mavim var. Ve beyazlardan 2 tane örüyorum. Üçüncüyü örerken şöyle alttan, diğer iplerimin de altından aldım. Ortadaki ilmeğimi alıp şöyle kapattım. Daha sonra kenardaki 2 beyazımı aldım. Ve buradaki 5 tane mavileri beyaza çeviriyorum. Kenardaki beyazlarımı alıyorum. Ben ara ara beyaz diyorum. Aslında ipim kremdir. Dil alışkanlığından dolayı beyaz diyorum. Bu da sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın arkadaşlar, ikinci modelimizi kurduk. Modelimiz bu şekilde sürekli kendini tekrar eden bir modeldir. Şimdi yine 3 sıra boyunca krem ipimle örüyorum. Tekrar bir sonraki modeli de beraber başlıyoruz. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Bu sırayla birlikte toplamda 3 sıra yapıyoruz. Arkadaşlar modeli 3 sıra daha ördüm. Şimdi tekrar model kuruyoruz. Yine birinci sıramızı tekrar ediyoruz. Önce 3 tane yaptım. Krem ipimi bıraktım ve mavi ipimi alıyorum öne. 5 tanesini ters örgü olarak örüyorum. Birinci sıranın aynısını yapıyoruz. Yani birinci modelimizin aynısını yapıyoruz. 5 tane ördüm. İpimi bıraktım. Krem ipime geçiyorum. 5 tanesini krem ipimle düz örüyorum. 5 tanesini mavi ipimle ters örüyorum. Beş tanesini krem ipimle düz örüyorum. 5 tanesini mavi ipimle ters örüyorum. Mavi ipimi arkaya attım ve kenardaki 3 tane ilmeklerimi bu şekilde düz örgü olarak ördüm. Tekrar anlatıp uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Birinci sırada ne yaptıysak burada öyle yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine bu modeli tekrar ediyoruz. Modelimiz kendini önce bunu tekrarı, sonra bunun tekrarı, sonra tekrar bunun tekrarı, daha sonra tekrar bunun tekrarı, sürekli tekrar olduğu için hep aynı şekilde gidiyoruz. Şimdi kesme işlemini göstereceğim. Bakın arkadaşlar, diğer modelde böyle 3 sıra ördükten sonra tekrar modelimizi kapatıyoruz. Öncelikle geri geliyoruz. Kapatma işlemi bütün tunusun işlerinde aynı şekilde yapıyorum ben. Bütün videolarımda da gösteriyorum zaten. Kapatma işlemi son derece kolay bir şey. Sadece kaydırma yöntemiyle kayarak modellerimizi kapatıyoruz. Hemen ikinci sıradan şöyle aldık. Direkt içinden kayıyoruz. Direkt kılıp içinden kayıyoruz. Hiç başına dolamıyorum. Hemen ilmeğimden alıp direkt içinden kaydım.
Bunu yaparken tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Elinizdeki şişin yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, çok kolay. Başına dolamıyorum. Sıradaki ilmekten alıp direkt içinden kayıyorum. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Son bir ilmeğimiz kaldığında onu da sizlere göstereceğim şimdi. Bütün ilmeklerden aynı şekilde yaparak sıra sonuna doğru ilerliyorum. En son ilmeğimi yaparken 2 katından alıyorum ve başına dolayarak sık iğne yaptım. 3 tane ilmeğimi yaptıktan sonra burada ipimi kestim. Arkadaşlar, yani ipimi keseceğim birazdan. Gördüğünüz gibi model bu şekilde ilerliyor. Arka kısmı ise bu şekilde. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.